Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Bu yine kolektif bir açılım olacak. Sorumuz şu. Yani açılımımızın konusu şu. Aklınızdaki kişinin bilinçaltında olanlar ve bunların size yansıması. Aklınızdaki kişinin görünenin ötesinde, bilinçaltında, belki kendisinin bile farkında olmadığı neler var? Bunlara bakacağız. Biliyorsunuz bilinçaltı çok derin bir meseledir ve bazen kişi kendisi bile farkında olmadığı birçok kayıt, birçok bilginin saklandığı yerdir bilinçaltı. Örneğin davranışlarının altında yatan sebepler, yani size belirli bir davranış biçimini sergiliyorsa, bu davranış biçiminin altında yatan bilinçaltı sebepleri ne olabilir? Ya da sizin anlamlandıramadığınız davranışlarının altında yatan bilinçaltı sebepleri ne olabilir? Hep birlikte buna bakacağız arkadaşlar. Dilerseniz hemen başlayalım. Şunu şöyle alalım. Evet. Bu tarafa bilinçaltında olanlarla ilgili kartları dizeceğim. Bu tarafa da size nasıl yansıdığıyla ilgili kartları dizeceğim arkadaşlar. Siz dilerseniz bu bölümü atlayabilirsiniz. Kartlar görünüyor değil mi? Evet. Şu tarafa da size yansıma şekli nedir bu bilinçaltı kayıtlarının? Şöyle yapsak sanki daha sağlıklı olacak. Evet. Evet.
Evet arkadaşlar, kartlarımız hazır. Net bir şekilde görünüyordur umarım. Evet. Şimdi bu tarafı aklınızdaki kişinin bilinçaltı olarak hazırladık. Bu tarafı da bu bilinçaltı kayıtlarının size yansıması olarak hazırladık. Dilerseniz başlayalım yorumlamaya. Şimdi arkadaşlar, kartlara baktığım zaman, şöyle bir incelediğim zaman, aklınızdaki kişinin bilinçaltı kayıtlarında baskın olarak bir şeylere çok fazla acele etmeden, atılmadan, sadece ilk etapta sadece uzaktan izleyerek olayları önce bir gözlemlemek, bir sindirmek, anlamak ve ondan sonra harekete geçmek var arkadaşlar. Yani bu kişi baktığımız zaman önce önünde duran olayın ya da durumu önce bir anlamaya çalışıyor. Yani hani böyle bazı insanlar vardır, düşünmeden atlarlar ya, heyecanlıdırlar, böyle bir hevesle atlarlar. Bu insan böyle olduğunu görmüyoruz burada arkadaşlar. Genellikle olayları sessiz bir şekilde izleyen, gözlemleyen bir yapısı var diyebiliriz. Şimdi bu bilinçaltı kaydının, bu durumun size yansıması şu şekilde. Siz aklınızdaki, yani karşınızdaki kişinin bunu yapmasının onun hayatındaki olaylarda ya da durumlarda çok sağlam bir temel oluşturduğunu düşünüyorsunuz. Yani aslında bu özellik sizi bazen belki delirtiyor olabilir. Bazen öfkelendiriyor olabilir. Yani sessizliği, işte böyle hesapçı, kitapçı tarzı, belki bazen o sizin istediğiniz cevapları vermemesi ya da hemen böyle bir karara bağlayamaması bazı konuları sizi bazen öfkelendirse de aslında bu sizde gizli bir hayranlık uyandırıyor. Belki siz bile farkında değilsiniz. Yani kişinin bu şekilde daha sağlam temeller oluşturduğunu düşünüyorsunuz ki zaten kişi bunu bu yüzden yapıyor. Yani bu davranış kalıbının altında yatan gerçek neden bu. Her işi sağlam yapmak. Hani yaş tahtaya basmamak. Size yansıması bu şekilde gibi görünüyor arkadaşlar bu durumun. Bunun yanı sıra bazen bazı olayları çok ciddiye almıyor olabilir. Yani siz çok ciddi bir şey anlatırken karşınızdaki insanın belki sizi sakinleştirmek, belki de olayı sizin kadar ciddiye almadığını ifade etmek amacıyla biraz daha oyuncu bir tavır takındığını görüyoruz burada. Ve bunun size yansıması da aslında gücünü, yani şöyle düşünüyor olabilirsiniz. Gücünü kaybetmemek için, gücüne sahip çıkmak için bunu yaptığını düşünüyor olabilirsiniz. Yani olayları sizin kadar ciddiye alsa belki de bu kadar gözünüzde güçlü görünmeyecek. Ya da şöyle söyleyelim, bu davranış kişinin aslında kendince, kendi kafasına göre daha güçlü görünmesine sebep oluyor olabilir. Şöyle bir örnekle açıklayalım. Şimdi bazı insanlar vardır. Dışarıdan bakıldığında çok böyle güçlü, asil, karizmatik hani görünürler, ilgi çekerler. Fakat ağızlarını açtıkları anda, konuşmaya başladıkları anda arkadaşlar aslında o kişinin o kadar da büyük bir kişi, yani gözünüzde büyüttüğünüz kadar asil ya da karizmatik olmadığını fark edersiniz. Şimdi bu insanda da böyle bir durum söz konusu sanki. Sustuğu zaman, sessiz kaldığı zaman, kendini geri çektiği zaman, olayları uzaktan izlediği zaman sanki daha güçlü görünüyormuş gibi. Ya da sizin gözünüzde de öyle oluyor olabilir. Başkalarının gözünde de öyle oluyor olabilir. Yani bu kişinin bu davranış kalıbının altında yatan sebebin
oyuncu, biraz daha oyuncu davranış, yani oyuncu derken olayları çok ciddiye almayan, biraz böyle cool görünen. Bunun sebebi arkadaşlar sanki gücüne sahip çıkmaya çalışıyor burada. Yani onu bir güç gibi görüyor diyebiliriz. Şimdi evet, bazen arkadaşlar bakın, şimdi bilinç altında olanlar ve size yansıyanlar kısmında devam ediyoruz. Şimdi bilinç altında olan kalıp şu. Az önce söyledim. Oyuncu olmak, hayatı çok fazla ciddiye almıyormuş gibi görünmek. Yani böyle yaptığı zaman daha güçlü olduğunu zannetmek ya da o şekilde düşünmek ya da gerçekten öyle olması, her neyse. Şimdi burada arkadaşlar biraz belki hayal gücü yüksek olan birinden bahsediyor olabiliriz. Mesela bir olayı anlatırken onu bir masalla, bir hikayeyle anlatan, hani böyle biraz işi ciddiyetten çıkarıp masallaştıran böyle bir kişiden de bahsediyor olabiliriz. Hikayeler ve semboller vasıtasıyla hayatı deneyimleme ve ifade etme yetisi yazıyor kartın üstünde. Şimdi bu dediğim gibi hayatın belki karşısındaki insana anlatmak istediği şeyi daha iyi anlatabilmek için çok hikaye ya da böyle sembolleri kullanan bir insan olabilir. Burada bunu görüyoruz arkadaşlar. Fakat bazen bu yaptığı hareket, yani şu huyu, bu davranışı bazen gerçekten çekilmez olabilir. Yani size yansıyan şeklinden bahsediyorum. Hani bu durum bir başkası tarafından çok hoşa gitse de belki bu zamanla, belki ilk etapta sizin de hoşunuza gidiyordu. Fakat bu durum zamanla arkadaşlar size böyle zarar vermeye başlamış olabilir. Zarar vermekten kastım artık biraz daha bir şeyleri ciddiye alması gerektiğini, hayatın bir masal, bir hikayeden ibaret olmadığını düşünüyor olabilirsiniz. Belki bir tartışma esnasında siz öfkeleniyorsunuz, konuşuyorsunuz, bir şeyler anlatmaya çalışıyorsunuz, derdinizi anlatmaya çalışıyorsunuz. Fakat burada bu kişinin sizin kadar olayları ciddiye almadığını görüyoruz. Ama bu dediğim gibi sizi ciddiye almamak değil. Tam tersi. Belki de ortalığı yatıştırmak için, belki de onun, yani onun tarzı, onun bilinçaltı kalıbı bu olduğu için bunu değiştiremeyiz tabii ki, kimsenin hani huyunu değiştiremeyiz arkadaşlar. Burada da böyle bir durum söz konusu gibi sanki. Ve bazen hani biraz belki böyle esprili bir insan olabilir. Espri yapmayı seven, insanları güldürmeyi seven birisi olabilir burada. Yani anlattığı hikayeler, işte belki fıkra anlatmayı çok seven. Hani böyle ortamı biraz daha yumuşatmaya çalışan, her şeyi çok fazla ciddiye alan kişilerin olduğu bir ortamda hani hep vardır ya böyle birisi. Biraz daha ortamı yumuşatmaya çalışan böyle birinden bahsediyor olabiliriz arkadaşlar. Ama bu durum dediğim gibi sizi zaman zaman çileden çıkarıyor olabilir. Belki bazen bazı insanlarla yani bu hareket tarzı, bu davranış tarzı bazı insanlara hani ya acaba bizimle dalga mı geçiyor gibi de düşündürüyor olabilir. Burada böyle bir konu da var. Hani kötü niyetli yapmasa da bunu belki karşı tarafın yanlış anlayacağını düşünmesinden dolayı da sizi belki biraz bu durum geriyor olabilir, ama çok dediğim gibi yani bana öyle geldi ki buradaki bu huy aslında çok kötü bir şey değil. Fakat size yansıması biraz sizi sanki böyle zaman zaman sinirlendiriyor gibi hissettim. Evet. Şimdi arkadaşlar devam edelim. Bu kişi sürekli yeni şeyler keşfetmeyi seven biri olabilir. Yani belki araştırmayı seven, belki yeni şeyler öğrenmeyi seven, böyle nasıl diyeyim, keşfetmeyi seven,
Ya da bir şeyleri keşfetmek, hani bazen bir şeyi keşfetmek, elde etmek değildir mesele. Onu keşif yolundaki o maceradır. Böyle birisi de olabilir arkadaşlar. Burada dediğim gibi keşfetmeyi seven, keşifin peşine düşmeyi seven birisinden bahsediyor olabiliriz. Yani bilinçaltı kayıtlarında bu keşif meselesi var ve zekasını kullanmayı gerçekten seven. Şimdi burada belki bir şeyleri keşfetmek ona onu kendini zeki hissettiriyor olabilir. Ve gerçekten yani şöyle söyleyeyim size. Hem zekasını kullanarak hem de ön sezilerini kullanarak, yani bu sadece sırf zekasını kullanan birisi gibi gelmedi bana. Biraz da ön sezilerini de kullanan, tezahür yeteneği yüksek, yani hem sezgileriyle hem de aklıyla hareket edebilen birini görüyoruz burada arkadaşlar. Bu durum aslında gerçekten güzel. Çünkü tam böyle nasıl diyeyim size, yani iki durumu da, iki şeyi de kullanabilen, ruh, beden ve zihin bütünlüğünü sağlayabilmiş biri olma ihtimali çok yüksek. Bu durum onun için gerçekten güzel. Fakat size nasıl yansıdığına gelirsek arkadaşlar, bakın bu durum şu az önce bahsettiğim durumun tersine biraz daha sanki olumlu yansıyor size. Yani şöyle, şimdi bu kişinin belki bazen size olayları olmadan önce sizi uyarması. İşte hani olur ya, birisi bize bir şey söyler, karşımızdaki kişi bir şey söyler ve o kişinin dediği genellikle çıkar. Sezgileri yüksektir. Burada size gerçekten bazı şeyleri bırakmanız gerektiğini hissettiriyor olabilir. Yani belki de bırakmanız gereken bir şeyler vardır ve bu kişi size bunları ya açıkça ifade ediyordur ya da bir şekilde belli etmeye çalışıyordur arkadaşlar. Yani ya siz o öyle davrandıkça ya da onun farkında olduğunuz bu özelliğini gördükçe belki ondan hani ilham alarak kendinizle ilgili bir şeyleri değiştirip dönüştürme ve bırakmanız gerekenleri bırakma noktasına geliyor olabilirsiniz. Bu burada çok güzel bir yansıma. Yani ve bu durum, sizin bu düşünceniz arkadaşlar, sizi gerçekten aslında ortak bir noktada buluşturan bir konu gibi görünüyor. Net değil mi bu sefer? Geçen videoda biraz bulanık çıkmıştı. Evet, çok yaklaştırmamam gerekiyor sanırım. Dediğim gibi sizi aslında belki bir birleştiren bir konu bu. Belki de aynı şekilde düşündüğünüz konulardan, nadir konulardan bir tanesi. Yani sizi birleştiren bir konu. Derken onu kastettim. Hani ikinizin de ortak bir noktada buluştuğu bir konu olabilir arkadaşlar bu konu. Sizi ona belki biraz daha yaklaştıran bir şey olabilir. Biraz daha hayranlık duymanıza sebep olan, daha çok yaklaştıran bir şey olabilir. Şimdi arkadaşlar devam ediyoruz. Burada kişi zaman zaman, yani ilişki içerisindeyken, her şey gayet güzel devam ederken, kişi burada zaman zaman içine kapanıyor olabilir. Buradaki bilinçaltı kaydı şu. Gerçekten iyileşmeye ihtiyacı olduğu zamanlarda çok fazla sizinle ya da bir başkasıyla paylaşmayıp içine kapanmak istiyor olabilir. Şimdi bu durumda size şöyle bir etki yaratıyor. Yani neden benimle paylaşmıyor? Biz bu kadar hani bir ilişki içerisindeyiz. Benimle paylaşmayacak da kiminle paylaşacak gibi bir düşünceye girip yükseliyor olabilirsiniz. Belki belli ediyorsunuz, belki etmiyorsunuz. Bunu bilemem ama burada bir yükselme durumu var. Yani neden? Bakın, aşıklar ve aksiyon kartı. Yani neden hani biz bu durumdayken, şu durumdayken neden benimle paylaşmıyor? Neden içine kapanıyor? Belki sevgisini bile sorguluyor olabilirsiniz bu noktada. Fakat arkadaşlar, kişinin gerçekten de
gerçekten de iyileşmek için zaman zaman, belki sağlıklı düşünebilmek için, belki iyileşebilmek için zaman zaman şuna ihtiyacı var. Yani biraz belki duygularını çok fazla o anda belli edemiyor. Belki kendi içine kapanıyor. Belki siz başka şeyler düşünüyorsunuz. Yanlış düşüncelere kapılıyorsunuz. Sevgisinden şüphe ediyorsunuz ama kişinin kesinlikle buna ihtiyacı oluyor. Böyle durumlarda yalnız kalmaya. Çünkü bu onu iyileştiren, ayağa kaldıran bir şey. Tamam, beraberken mesela beraber bir şeyler yaptığınızda kendisinin daha çok geliştiğini hani düşünüyor. Evet, bunda bir problem yok. Bakın. Ama burada zaman zaman kendisine hani böyle bir, nasıl diyeyim? Bak, az önce şey demiştik. Ön sezisi ve tezahür yeteneği yüksek birinden bahsettik burada. Bu kart bunu gösteriyor arkadaşlar. İşte bunun için, yani bu ön sezilerini belki kullanabilmek için arkadaşlar bu şekilde içine kapanıyor da olabilir. Ama bunun size yansıması burada, neden benimle paylaşmıyor? Beni sevmiyor mu? Bu şekilde bir yansıma görüyorum burada. Ve arkadaşlar, bakın. Burada bir Azize ve bir aynalama kartı var. Çıkmış size, yansımaları kısmında bu kartlar çıkmış size. Belki de arkadaşlar kişinin, yani şöyle söyleyeyim, şu iki kartı alalım. Kişinin şu halde olması, zaman zaman kendi içine kapanması sizi rahatsız etse de aslında belki de size şunu aynalıyor bu durum. Bakın, aynalamaktan bahsettik. Neyi aynalıyor bu durum size? Sizin de zaman zaman bunu yapmaya ihtiyacınız var ama farkında değilsiniz belki de arkadaşlar. Yani Azize nedir? Sezileri çok kuvvetli. Kendi yüksek benliğiyle sürekli iletişim halinde. Sessiz, gizemli ve dişil enerjisi yüksek bir enerjidir Azize kartı. Yani aslında belki de sizin de bunu zaman zaman yapma ihtiyacınızdan kaynaklı. Yani sizi aynaladığı şey belki de ihtiyacınız olan ya da içinizde var olan şu yönünüzün açığa çıkması olabilir. Dediğim gibi, yani rahatsız, ya zaten mesela bir kişinin bir huyu bizi rahatsız ediyorsa o rahatsız ettiği huy üzerinde çalışmamız gerekir. Neden bizi rahatsız ediyor bu huy? Ya da neden bizim hoşumuza gitmiyor? Mutlaka bizim kendimizle ilgili bir şey vardır onun altında arkadaşlar. Burada özetlemek gerekirse sizin de kendinizle zaman geçirip, eğer bunu yapıyorsanız belki biraz daha fazla yapıp hem ön sezilerinizi güçlendirmek hem de kendi yüksek benliğinize bağlantı kurmak ve sezgilerinizi de güçlendirmek için belki de buna ihtiyacınız var. Size yansıması bu şekilde gibi görünüyor. Evet. Evet arkadaşlar, devam edelim. Bakın, bu insan gerçekten bazen bu davranışlarının belki sizi rahatsız ettiğinin farkına varıyor. Zaman zaman belki sizin istediğiniz şekilde davranıyor. Yani davranıyor olabilir ama bunun sebebi, bakın, kendisi aslında kendisine ait olmayan bir şeyi sırf sizi mutlu etmek için yapıyor olabilir. Zaman zaman sizin istediğiniz şekilde davranıyor ya da şikayet ettiğiniz bu konularda kendini düzeltmeye çalışıyor olabilir ama hemen daha sonrasında kendi huyuna dönüyor olabilir. Yani bu bir nevi taşıma suyla değirmen döndürmek gibi bir şey. Yani bunu ya hani olduğu gibi bir kişiyi kabul etmek gerekir ya da rahatsızlık değil. Az önce de söylediğim gibi rahatsızlık duyduğunuz bir konu varsa bu kişiyle ilgili bunların üzerinde çalışmak gerekir. Neden rahatsız olduğunuzla ilgili.
Yani sizin bu şekilde kafaya takmanız ya da onda sinirlendiğiniz işte özelliklerin olması onu da ya bu özelliklere sinirlenmiş olmanız, işte mutsuz olmanız onu da üzüyor. Az önce bahsettim ya şurada, hani neden beni sevmiyor mu acaba? Biz bu durumdayken neden benimle paylaşmıyor? Aslında alakası yok arkadaşlar. Gerçekten yalnız kalmaya ihtiyacı var. Ve yalnız kalıp kendini o iyileştirdiği süre içerisinde, emin olun, ilişkiye döndüğünde, yani ilişkiye döndüğünde derken tekrar hani sizinle ortak bir şeyler yapmaya döndüğünde eskisinden çok daha iyi olabiliyor her şey. Bunu görüyoruz arkadaşlar. Evet. Peki ben burada şunu sormak istiyorum. Size bu konudaki tavsiyeler neler olabilir? Gerçi az çok bir şeyler söyledik ama yine de ben size bu konudaki tavsiyeler neler olabilir? Bunları bir sormak istiyorum bir daha. Kendinizle ilgili olan kısmı soracağım arkadaşlar bu arada. Yani kişiyle ilişkinizle ilgili değil de hani sizin kendinizle ilgili olan, hani şu az önce şey çok dikkatimi çekti. Şuradaki işte aynalama kısmı gerçekten dikkatimi çekti. Şimdi sormak istiyorum. Yani siz bu durumda kendinizle ilgili ya da kişiyle ilgili nasıl bir davranış kalıbına, tarzına gidebilirsiniz? Bakın arkadaşlar, burada çok net bir mesaj var. Bir kere her şeyden önce burada kendinizle bir yüzleşmeniz gerekiyor. Bu yüzleşme nedir? Bu yüzleşme gölgelerle yüzleşme, gölge çalışması yapma olabilir. Ya kendinizden kaçmamak, yani bu kişiyi suçlamak ya da sizi rahatsız eden konularda üzerine gitmek yerine kendinizle ilgili çalışmalar yapmaktan bahsediyorum. Daha kaynağınızla daha iyi bir bağlantı kurmak, bu davranışların sizi neden rahatsız ettiğini zaten az önce de söyledik arkadaşlar, aynı şeyleri. Kartlar da zaten şu anda söylediklerimizi destekliyor. Yani diyor ki bağımlılıklarınızın ve yüksek tutkunuzun, yani yüksek tutku, bakın burada şeytan kartı ve burada bir Mars enerjisi, aksiyon enerjisi var. Yani bunların sizi öfkelendirip tutkularınızı, bağımlılıklarınızı arttırması yerine kendinizle ilgili bir yüzleşmeye gitmeniz gerektiğini söylüyor kartlar. Olaya bakış açınızı değiştirmek, yani farklı bir açıdan bakmak olaya gibi düşünebilirsiniz bunu. Ve belki bu kişi bu şekilde davrandığı zaman siz de kendinizi tıpkı şu kartın üstündeki gibi korumaya alıyor olabilirsiniz. Yani bir trip yapıyor, bir tavır yapıyor olabilirsiniz bu kişiye. Bunun sebebi sizin tutkularınızın o anda belki artması, bağımlılığınızın kaşınması. İşte bu bağımlılığın kökenine inip bunun nedenini öğrenmek, bunun nedenini araştırmak gerekiyor. Yani bu da kendinizle ilgili çok derin bir çalışma ve araştırma yapmayı gerektirir arkadaşlar. Burada böyle bir mesaj var. Evet. Yani bunun için bir adım atmanız gerekiyor. Hani kişi sorunun, problemin karşınızdaki kişiyle ilgili olduğunu düşünmekten ziyade kendinize dönmeniz gerekiyor. Yani başkasını suçlamak yerine kendinize dönüp kendinizle ilgili çalışmanız gerektiği konusunda çok net mesajlar var burada arkadaşlar. Bir de şu melek kartlarından
mesaj almak istiyorum sizin için. Bakalım melekler bu konuda size nasıl bir tavsiyede bulunurlar? Şu kart resmen elime geldi. Evet, gelen kartımız bu. Al kartı arkadaşlar. Melekleriniz size ne diyor bakalım? Hayatın sunduklarını sevgiyle kabul et. Sen aldıkça evren sana daha çok verecek. Arkadaşlar sanıyorum burada, şimdi bu kartı görünce daha farklı bir yorum da yapmak istedim. Burada gerçekten dişil enerjiyle ilgili çalışmalar da yapmanız gerekiyor olabilir. Biliyorsunuz ki dişil enerji alma enerjisidir, talep etme enerjisidir. Almayı bilmektir. Hem evrenden hem karşımızdaki insanlardan hakkımız olanı almayı bilmek ve doğru şekilde talep etmektir. Dişil enerji dengelemesiyle ilgili çalışmalar da yapabilirsiniz burada arkadaşlar. Çünkü meleklerin mesajında aslında hayatın size sunmak için beklettiği birçok şey olduğunu ve bunları almayı, yani sizin için hazırlanmış, sizin için biliyorsunuz evren sonsuz bir zenginliktir ve sizin için hazırlanan, ayrılan payı almak için bir an önce harekete geçmeniz gerektiğini kartlar çok net bir şekilde söylüyor arkadaşlar. Evet. Açılım bu şekildeydi. Umarım sizlere faydalı olmuştur. Bir sonraki açılımda tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakın.